Ben Zeynep. Ben Ahmet Fatih. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu biz kimiz? Evet. Evlenince de Gezersin adıyla hem Instagram'da hem de YouTube'da içerikler paylaşmaya başladıktan sonra bize özel sorular da geliyor. Bizi tanımak Evet. istiyorlar. Biz daha çok gezi içeriği üretsek de zaman zaman da kişisel videolarda ya da evliliğimiz hakkında videolarda yapıyoruz aslında. Bu videoda size kendimiz hakkında daha fazla bilgi vermek istedik. Bu nedenle hem çok sorulan sorulardan bazılarını derledik hem de kendi anlatmak istediklerimizde sizinle bazı şeyler paylaşmak istedik. İlk konu nereliyiz? Evet, ben Antalya Manavgatlıyım. Ben de Antalya merkezliyim. Yine iki Antalyalı ailenin çocuklarıyız. Yani Torosların çocuklarıyız Ta- diyelim. evet, Torosların çocuklarıyız. E, Nerede büyüdün? Ben Manavgat'ta büyüdüm. Ortaokulu, ilkokulu orada okuduktan sonra Antalya merkeze geldim. Liseyi merkezde bitirdim. Tabii o zamanlar tanışmıyorduk. Evet. Ben Antalya Konyaaltı'nda büyüdüm. Ee, ilkokulu ve ortaokulu Konyaaltı'nda okuduktan sonra liseyi Antalya merkezde okudum. Aslında Ahmet Fatih Antalya'nın en meşhur lisesi, tarihi Evet, tarihi lisesi. lisesi. Evet, Antalya Lisesi'nde okumuş. Ama tabii birkaç yaş hem yaş farkımızdan dolayı Aynen. farklı devreler oluyoruz. Ben de farklı bir Anadolu Lisesi'nde okumuştum. Yani o süreçte Hiç hayatımız karşılaşmadık. kesişmemiş. Aynen. Aynı yerlerden geçmişiz, aynı yerlerde dolaşmışız ama hayatımız kesişmemiş. Evet. Peki, üniversite? Ben üniversiteyi Bursa'da okudum. Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü. Sen? Ben de Selçuk Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliğinden mezunum. Hani Konya'da okudum. Evlendikten sonra aynı yerden yüksek lisans yaptım. Onu da evliyken yüksek lisans yapmak konusunda da bahsedelim bence. Evet, zor bir süreçti. Evet, zor. Bence Ahmet Fatih için daha zordu. Aynen. Ben üniversiteyi bitirdikten sonra tabii askerlik yapmamız gerekiyor. Askerliği yaptım. Ondan sonra da KPSS sınavına girerek devlet memuru oldum. Şu an hala devam ediyorum. Ben de üniversiteden sonra bir yıl atanamadım. Tekrar KPSS'ye çalıştıktan sonra da Karaman'ın Sarıbeliler ilçesine atandım. Orada da 3 yıl görev yaptım. Çalıştığım ilçe çok güzel bir ilçeydi aslında ama küçük bir yer olması, karasal iklim ve nüfusun çok 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 az olması sebebiyle orada ben biraz zorlandım. Sen zaten karasal iklimi hiç sevmezsin. Evet, karasal iklimi de sevmiyorum. Ee, Yani çok fazla kar yağıyordu. Ve ben oradan İstanbul'a tayin istedim. Ve İstanbul'da çalışmaya başladım. İstanbul'dan sonra da istikamet. İstanbul'da çalışırken de Ahmet Fatih ile tanıştım. Sonra evlenerek tekrar Antalya merkeze geldim. İstanbul'u çok seviyordum. Hem gezme açısından, sosyal açıdan. Orada yapabileceğim çok fazla şey olduğunu düşünüyordum. Mesela resim yapmayı seviyorum. Orada bir atölyede, sulu boya atölyesine gidiyordum. Resim yapıyordum. Ama Ahmet Fatih ile tanıştım. Gezmeyi çok seviyordum. İstanbul'u çok seviyordum. Ama birileri ağır bastı. Ve Antalya'ya geri geldim. Şu anda da birlikte Antalya merkezde yaşamaya devam ediyoruz. Pandemi dolayısıyla eskisi kadar gezemesek de yine doğal alanlarda ve tarihi alanlarda gezerek yine bu süreci atlatmaya çalıştık Evet. kendimizce. En büyük ortak yönümüz ne aşkım? Gezmek. Gezmek. Doğada gezmek bilhassa. Evet. Yani kişiliklerimizin ortak yönleri de çok, farklı yönleri de çok, bayağı çok. Ya mutlaka olacak zaten. Her Evet. insanın bütün yönleri ortak olursa tamamen monoton bir şey olur. Evet.
İkisinin de farklı yönleri olacak ki bazen o bazen o Evet, ikisinin birbirimizi hayatına, tamamladığımızı düşünüyorum. hayatına renk katıyor. Evet, birbirimizi tamamladığımızı ve çok iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Sadece ben düşünüyorumdur herhalde. Düşünüyoruz. Düşünüyoruz. Fakat birbirimizin yani bence iyi anlaşmak için çiftlerin iyi de bir hobisinin, ortak bir hobisinin olması gerekiyor Evet. ki birlikte yaparken bundan zevk almalı. Bizim de ortak hobimiz gezmek. Mesela ben resim yapıyorum ama ve bundan zevk alıyorum ama senin için bir şey ifade ediyor. Yani hiç resimleri yeteneğim olmadığı için. Evet. Ya da işte mesela Ahmet Fatih futbolu çok seviyor ama ben futbolu hiç sevmiyorum gibi. Yani mutlaka ortak bir yön bulmak lazım bence. Yani hayatımızı daha çok yani vakit geçireceğimiz alanlardaki ortak yön fazla olursa daha iyi bir birliktelik İlişki olur, oluyor. evet. Aynen. Hani kısa şeyler değil de kısa zamanda ortak noktalar değil de uzun zamandaki ortak noktalar Evet. İlişkinin Anılar, önemli birlikte noktası. yaşadığın anılar da daha fazla oluyor. Bence zaten bu yani iki insanın arasındaki bağı kuvvetlendiren şeylerden birisi birlikte zevk aldığı, birlikte mutlu olduğu anların fazla olması. Şimdi de bize en çok sorulan soruları derledik. cevap vermeye Evet, çalışalım. onlara cevap vermeye çalışacağız. İlk sorumuz, evlilikle birlikte hayatınızda değişen neler oldu? Yani benim için evlenmeden önce yani daha özgür olduğum alanlar da vardı. Ama seninle birlikte ya evlilikle birlikte özgürleştiğim alanlar da vardı. Mesela yani belki bu ortak yönümüz çok olduğu içindir. Önceden bu yani mesela şu anda bu konuda kendimi şanslı hissediyorum. Gezerken en yakın arkadaşımı yani arkadaşımla birlikte geziyormuş gibi hissediyorum. Evet. Yani çünkü ne kadar yakın arkadaşın olursa da olsun mesela bir şeyler yapmak isterken gezerken ortak bir şeyler yaparken onun planı senin planına uymayabiliyor. Ama evliysen ortak bir karar alıp hadi bunu yapalım diyebiliyoruz. Bu konuda daha özgürleştim. Özgürlüğümün azaldığı konu ise tabii bekarken ne yapmak istiyorsam o an onu yaparken sadece kendim düşünüyordum. Yani şu anda insan kendini hayat arkadaşına karşı sorumlu hissediyor. Evlilikle ilgili benim de değişen şeylerim var. Artık daha çok gezebiliyorum. Gezmek için birisini aramanıza gerek yok. Gezileri nasıl planlıyorsunuz? Gezileri fikirlerin çoğunluğu Zeynep'ten. Ondan sonraki yol süreçleri, işte planlama, nasıl gideriz, ne yaparız, ne kadar kalırız. O planlamalarda çoğunluk bende, tabii ortak kararla. Evet. Yani çünkü şöyle ben gezilecek rotaları biraz takip ediyorum sosyal medyadan. Ben bulduktan sonra da arasından seçiyoruz. Ortak bir karara varıyoruz. Evet. Burası olur, burası artıları, eksilerini Evet. Ulaşım değerlendirip konusunda da Ahmet ulaşım Fatih'e konusunda ilgileniyor. çözüyoruz. Evet. En çok kim gezmeyi daha çok seviyor? Yani değişiyor. Değişiyor. Yani Bazen ben çok istiyorum, bazen Zeynep çok istiyor. evet gittiğimiz rotaya göre değişiyor ama ikimiz de çok seviyoruz Evet, bence. yani öyle hani ağır bir tarafı yok bence. Evet. Eşinizle gittiğiniz ilk yer neresiydi? Şimdi bu acaba tam soruyu şey yapamadım yani. Eşimle evli olarak gittiğimiz ilk yerse farklı ama ilk birlikte Tanıştıktan sonraki evet birlikte planlı olarak gittiğimiz ilk yer Balat ve Kariye Müzesi, Balat, oraları- Fener, orayı gezmiştik. evet Fener Rum Patrikhanesi oraları gezmiştik. Çok da güzeldi bence. Evet, Sence? güzel bir geziydi. Birbirinize sürprizler yapar mısınız? Çok değil, Yani çok sürprizleri seven birileri değiliz. evet. Hediye alınca iade ediyor. Ben de çok sürprizleri sevmiyorum ama tabii hediye sürprizi değil de
Ya Normal- hediye bir sürpriz değil ki. Hediye hediyedir yani. Yani evet, normal sürprizleri de bazen şaşkınlık yaratıyor ya. Çok fazla böyle yani duygu durumu değişikliğine pek gelemiyorum sanırım. O yüzden de çok fazla sevmiyorum. Ne tür filmler izlersiniz? Bu noktada ortak noktalarımızdan birisi polisiye ve gizem filmleriyle tarihi filmleri Evet. seviyoruz. Tarihi filmleri sevmemiz zaten gezmemizden kaynaklı da Evet. olabilir. Mesela balayını İtalya'ya gittikten sonra içinde Floransa geçen diziler Dizi izlemiştik. vardır. İşte The Da, Medici, Da Vinci, Da Vinci, onun gibi İtalyan dizileri izlemiştik. Normalde ben dram filmlerini seviyorum. Ama tabii mesela Ahmet Fatih sevmiyor. ben çok üzülmek istemediğim için Evet. o tarz filmleri çok fazla da Ama izlemiyorum. yani böyle gizemli, tarihi ya da işte sürükleyici filmleri de sevdiğim için birlikte yapabileceğimiz bir aktivite olarak da bu tarz filmlerde izliyoruz. Aynen. Evet. Yani evlilikte ortak yolu bulmak gerekiyor tabii ki. Oturup beraber izlediğiniz diziler var mı? Genelde yabancı dizi izliyoruz. Yabancı diziler izledik. Türk dizilerinden hani bu ara sıra izlediğimiz Selçuklu Evet. dizisi var. Onu izliyoruz. Ama günlük böyle işte Yasak Elma gibi diziler izlemiyoruz yani. Aynen o tarz şu anda o hani aşk dizileri dediğimiz dizilere çok kafa yormuyoruz. Evet. Mesela İskandinav dizilerini Evet, çok bir onlar ara güzeldi. sarmıştık. Onları izlemiştik. Tavsiye de ederim buradan. Evet, Brom Broyan gibi. Herhangi bir konuda fikir ayrılığı olduğunda nasıl uzlaşırsınız? Güzel soru. Uzlaşmaya çalışıyoruz. Uzlaşamadığımızda oluyor. Yani sonuçta uzlaşılacak bir konuysa orta yolu bulup uzlaşıyoruz. Evet. Ama uzlaşmamız gerekmiyorsa da uzlaşmayabiliyoruz yani. Çok da Evet. zorlamıyoruz. Evet. Yani ben küsüyorum. Ben küsüyorum. Sen de küsüyorsun. Ne demek istiyorum ben ya? Benim kadar küsmüyorsun ama sen de küsüyorsun Ben yani. küsmüyorum ya. Ciddi bir ilişkiniz mi var yoksa eğlenceli, şaka, gırgır, şamata gibi mi? Eğlenceli, gırgır şamata var. Evet, eğlenceli gırgır şamata aslında yani normalde insanların bizi gördüğünde düşüneceğinden çok daha fazla var. Evet. Ama biz aramızdaki ilişkiyi çok fazla ortaya sunmak istemiyoruz. Yani özel Aynen. hayatın gizliliğine önem veriyoruz biraz. Evlilik teklifi aldın mı? Aldın mı? Aldım. Evlilik teklifi aldım. Onunla ilgili Instagram'da da bir küçük paylaşım yapmıştım. Hoşuna gitti miydi peki? Evet. Daha detaylısını anlatırız ama Kız Kulesi'ndeydi ve çok güzeldi benim için. Çok anlamlıydı yani. Evet. Tarihi bir mekandı bizim için de. Evet. Yani orada olması da hani böyle İstanbul'un simgelerinden biri olunca da daha anlamlı oluyor. Aynen. O açıdan da güzeldi. Bugünlük anlatacaklarımız bu kadar. Size merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlardan bize sorabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve zil butonunu açmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için herkese teşekkürler. Daha sonra yine görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın.